Özgüven ya da kendine inanmak herkesin ama herkesin önemsediği şeyler. Ancak bu videonun konusu çok daha farklı. Bu özgüven değil, bu kazanacağını düşünmek değil, kazanacağına inanmak değil, kendine inanmak değil. Bu kendini illüzyona sokmak. Bu kendini hipnoz etmek. Günümüzde herkes aşırı yumuşak olduğu için bunu sesli bir şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. Arkadaşlarıma söylerim, aileme söylerim, sevgilime söylerim, insanlara söylerim ve bu insanlar beni günün sonunda dışlar, bana inanmazlar, beni küçümserler, bana egoist derler, bana narsist derler. Herkes böyle düşünüyor. Kimse gerçekten de büyük bir ego sahibi olamıyor. Bunu gidip insanlara anlatamıyorlar. Ve bu yüzden de bunu kelimelere dökemedikleri için, bunu seslendiremedikleri için günün sonunda kendilerine karşı sonsuz bir güven sahibi olamıyorlar. Ama ben inandım ve bunu söyledim de. Bundan 2 yıl önce mezun yılımdayken tıp isteğimden vazgeçip artık mühendisliğe kaydığım zamanlar, bilgisayar mühendisliğine kaydığım zamanlar. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce ODTÜ bilgisayarın sıralaması 878'di. Sayısalda ilk 878'e girmen gerekiyordu. Ve ben de ODTÜ bilgisayar istiyordum. Bir önceki yıl 46.000 yapmış olmama rağmen, 12. sınıfta 46.000 yapmış olmama rağmen mezun yılında dedim ki ben 878'e gireceğim. Ya öyle ya böyle ya şöyle ama bir şekilde gireceğim. Girmeme ihtimalim yok. Kendime buna inandırdım. Ve şunu çok net hatırlıyorum. Ben masa başına oturup çalıştığım zaman ne zaman canım sıkılsa, ne zaman artık bırakmak istesem kendime şunu hatırlattım. ODTÜ bilgisayara girmek isteyen bir sürü öğrenci var. Ve şu anda onlar çalışmaya devam ediyor. Benim de çalışmam lazım. Bunu daha önceki videolarımda çok söylüyordum. Eski videolarıma bakarsan hepsine görürsün. Yıldızları hedef al. En kötü aya ulaşırsın. Ben belki o zaman bu ODTÜ bilgisayar için çalışmasaydım sürekli olarak şu anki gittiğim üniversiteyi kazanamayacaktım. Evet, belki 878 yapmadım. Belki yakınından bile geçmedim. 21.000 yaptım. Ama ben bu üniversite sınavına hazırlanırken şunu fark ettim. Önemli olan benim hangi üniversiteye gittiğim, hangi bölümü okuduğum değildi. Kendime şunu söyledim. Ben zaten inanılmaz bir rekabetçi hırsla yanıp tutuşuyorum. Etrafımda kim varsa hangi konuda geçmek istiyorum. Gerçekten de bu yarışmayı kazanmak, hangi konuda olursa olsun o yarışmaya katılırım, o rekabetçiliğe girerim ve bir şekilde geçerim. Uykumdan feragat ederim, arkadaşlarımdan feragat ederim, ailemden zaman kısarım, sevgilimden bir şekilde. Ama bir şekilde kazanırım. Üniversite sınavında bu istediğim başarıya ulaşamadım. Çünkü belki de yeterli zamanım yoktu ya da belki de yeterince kişisel gelişimle ilgilenmemiştim ve o zamanlar beynim belki de süngere benziyordu ama çürük bir sünger. O zaman hayatıma tam olarak eksik olan şey neydi bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu ki o yıl bana inanılmaz şeyler kattı. Özellikle düşünce sistemi olarak. Ben o yıl artık gerçekten şunun farkındaydım. Ben A yönünden de gitsem B'den de C'den de D'den de. Ben o yıl 150.000 sayısal bile yapsaydım, 1 milyon bile yapsaydım. Şuna %100 emindim ki benim önümde olan yol hangi yolsa o yoldan gitmek zorunda değil. Ben bu yola giderim, şu yola giderim, ona giderim, buna giderim. Beni C'ye mi sürükledin? C'de biraz giderim ama daha sonra D, E, F, G farklı yollar. Ne olursa olsun birisi eğer 150.000 sayısal yaptı mı ve bir şekilde kariyerinde ilerleyebildi mi, iyi yerlere geldi mi, çok para kazandı mı, iyi bir aile kurdu mu? Tamam. Birisi yapıyorsa ben de yaparım. Tek düşündüğüm şey buydu. Eğer bu mümkünse, mümkün değilse bile dünya rekorları nasıl kırılıyor? Bir sporcu herhangi bir dünya rekorunu kırdığı zaman, bir hız rekorunu kırdığı zaman, bir şey yaptığı zaman onu yaptı, bunu yaptı. Daha önce yapılmamış. Daha önceki rekorun üstüne bir rekor koyuyorlar. Daha önce bir şeyi başarman için yapılmış olmasına gerek bile yok. Ama ben şunu düşünüyorum. Daha önce birisi bunu yapmış mıdır? Muhtemelen yapmıştır. O zaman ben de yaparım. Bu sadece kendine güvenmek değil. Bak videonun başında söyledim. Ben işte abi insanlar yapıyorsa ben de yaparım. Sıkıntı değil. Bu bir anlığına bile kendinden şüphe etmemek. Ve sana şunu söyleyeyim. Ben 2 yıldır bu durumdayım. Kendimden 2 yıldır 365 çarpı 2 730 gündür bir kere bile şüphe etmedim. Bu YouTube kanalına videolar yükledim. Belki de tutacağına çok emin olduğum videolar. Hiç izlenmedi. Çok düşük izlendi. Diğer videolarım çok dandik bulduğum ya da dandikten kastım şu. Editi çok düşüktür. Sadece kırpma yapmışımdır. Hiçbir video koymamışımdır. Onu yapmamışımdır, bunu yapmamışımdır. Ama çok izlendiği oluyor. Benim kanalımda 11 saat edit yaptım. Bak 11. Bir gün sabah oturdum 9'da. Videoyu çektim, edite başladım. Gece bitti. Gece 11'de ben elimden bıraktım o videoyu. Hatta kanalıma girip sosyal medyanın karanlık tarafı dersen, gidip bakarsan o videoya ben toplam 11 saat edit harcadım. Sıfır şaka ve o video gerçekten de az izlendi. Diğer videolara göre, diğer verdiğim videolardaki emeklere göre çok az izlendi. Ama ben yine de bir saniye bile durup da abi galiba YouTube olmayacak demedim. Dedim ki ya öyle ya böyle olacak. Çünkü pes etmeye de niyetim yoktu. Kendi gelişimimi kısıtlamaya da. Dedim ki kendi kendime. Ben gerekirse buraya 1000 tane video yüklerim. Ve video başına en az bir abonem bile olsa 1000 video sonunda 1000 aboneye geçmiş olurum. Ve bu benim için yine de bir kazançtı.
Ama ben şunu biliyordum. Daha önceki kişisel gelişim kanallarına baktım. Analiz ettim. Neyi yanlış yaptıklarını, neyi kötü yaptıklarını. Ve dedim ki ben bunların içinden geçerim. Bana rakip bile olamazlar. Ve olamadılar da. Rakip olmaya çalışanlar var ya da benden daha yüksek takipçi sayısına ulaşmış olanlar var. Ancak onların da gittikleri yollar yanlış. Yeri geldi 2 hafta video atmadığım oldu. 13 gün, 14 gün video atmadığım oldu. Ve ben bu videoları atmadıktan sonra algoritma zaten kötüleşiyor. Belli bir süre video atmadığın zaman YouTube'un videolarını insanların karşına çıkarma oranı azalıyor. Ama buna rağmen 4-5 tane video attım. Hepsi az izlendi. Normalde videolarım 30 bin, 40 bin izlenirken bunlar 5 bin, 10 bin izlenmeye başladı. 10 bini anca gördüler. 4-5 video devam etti bu. O zaman takipçi sayım 50 bin falan. Bundan birkaç ay öncesinden bahsediyorum. 50 bin takipçi videoların 5'te 1'i izleniyordu. Ama bir an bile durup abi galiba algoritma çöktü, galiba bu iş yürümeyecek demedim. Bir an bile. Bunu geçen yıl bir tane mühendise, hatta mühendis değil, bir tane genel müdür yardımcısına moderatörlük yaptığım zaman gördüm. Sahneye çıktık, kendisine sorular sordum, kendisi sorularımı cevapladı sağ olsun. Ve bu adamın altında 1000 tane mühendis çalışıyor. 1000 tane. Ve ben dedim ki tamam, bu etkinlikteki en büyük konuk şu anda bu. Ve benim bu adama iyi bir moderatörlük yapabilmem zor. Çünkü gerçekten de heyecanlanacağım. Gerçekten de çok kalifiye bir adam. Ve bu oturumu izlemeye, sırf bu oturum için, sırf bu adam için izlemeye gelen insanlar olacak. Benim için değil. İnsanların ufkunu açtırabilecek sorular sormam ve bunun karşısında cevaplar alabilmem gerekiyordu. Ve kendime dedim ki, Furkan, bu etkinlikteki en büyük konuk şu anda senin. Ve bunu başarabilecek olan kişi var mı dünyada? Düşündüm. Dünyada daha önce hiç moderatörlük yapmamış. Ve moderatörlük yapsa bunu tereyağından kıl çeker gibi yapacak bir insan var mı? İlla ki var. Ve dedim ki o zaman niye ben olmayayım? Ya da şunu söyledim. Diyelim ki böyle bir insan yok. Ama 1 milyon tane olasılık varsa bu 1 milyon tane olasılıktan bir tanesi, sadece bir tanesi bile kusursuzsa, oturumun kusursuz geçtiği bir tane olasılık varsa o olasılık neden bu olmasın? Ben o gün sahneye çıkarken kendime olan güvenim %100'dü. Bak, özgüven, ben onları yaparım, bunları yaparım, hallederim. Ama işte %80 hayır. %100. Ben o sahneye çıkarken kendime bir saniye bile şey demedim. Ya kötü geçer demedim. Çünkü iyi geçeceğine inanıyordum. İnancım bu yöndeydi. Bu artık güvenmek değil, inanmak. Özgüven değil. Birisine güvenirsin ve bu insan senin güvenini boşa çıkartabilir. Bunu bilirsin. Ama bir şeye inanırsan, Allah'ın varlığına inanmak gibi. İşte Allah'a güveniyordum ama güvenim boşa çık diyemezsin. Çünkü bu bir inanç. Sporcular da böyle. Maç öncesi yapılan ritüeller, maç öncesi yapılan konuşmalar, kendi kendine konuşmalar, geleceğini, o maçı kazanırken kendi hayal etmek. Ya da basketbolcular işte son saniye attığı üçlüğün girdiğini hayal etmesi. Bunların hepsi kendine bir kandırma operasyonu günün sonunda. Çünkü sporcular gibi böyle inanılmaz üst seviyede performans gösteren insanlar, hata kabul etmeyen sporlar, hata kabul etmeyen hayatın alanları, hangi alanı olursa olsun, illa spor olmak zorunda değil. Ama sporcular en çok bilinenlerinden. Çünkü herkes profesyonel, en ufak bir hatayı cezalandırıyorlar. O yüzden o insanın oraya çıkarken ben hata yapmayacağım, kazanmak benim göbek adım, benim kazanmak dışında başka çarem yok, attığım her şut girecek, bastığım her smaç skor olacak diye girmesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde şunu insan kabullenmiş olur. Her attığı üçlükte, her attığı şutta, her bastığı smaçta bu puan olmayabilir. Ve sana şunu söyleyeyim. Belki sana bu saçma geliyordur. İşte abi gerçekten de puan olmayabilir, biraz gerçekçi olmak lazım diye düşünüyor olabilirsin. Ama senin aynı kopyandan bir tane buraya alıp bir tane buraya alsak, buradaki kişi dese ki abi atarım, yani bence girer, daha önce çok fazla şut attım, muhtemelen girecektir ama girmeme ihtimali de var. Ve buradaki de dese ki bu şutun girmeme ihtimali yok. Belki buradaki kişi şutu kaçırdığı zaman daha fazla hayal kırıklığına uğrar. Evet. Ama bu belki %80'ini sokuyorsa bu 90'ını sokacak. Sekmez. Çünkü bu kişi atamama ihtimalini düşünmedi bile. Bunu ben aynı şekilde mezun yılında şöyle denemiştim. Artık denemelere girerken atıyorum 100 TYT netim yapıyorum. 70 AYT netim yapıyorum. Ben girip hani bu sefer 105 yapayım dediğim zaman benim kafadan eleyebileceğim 15 tane soru oluyordu. Boş bırakabileceğim. Ya da belki de 12 tane yanlış yapabileceğim soru oluyordu. Kendime bazı soruları okurken şey diyordum. Okey, bunu feda etsek de sıkıntı olmaz. Bu düşünceyle o soruları çözüyordum. Bazı soruları böyle çözüyordum. Sen de bilirsin, mesela bazı soruları çözerken bu konuyu bilmiyorum. Ya da bu konuda eksiğim var. İşte bu soru tipini tam olarak bilmiyorum. Bu muhtemelen yanlış çıkacak. Ben bunu değiştirdim ve dedim ki 120 TYT 80 AYT. Son 2 ay girdiğim her denemede aynısını söyledim. 120 TYT 80 AYT. Fullleyeceğim. Her çözdüğüm soruyu doğru yapma amacıyla çözdüm. Hiçbirini feda etmek istemedim. Ve tek bu düşünce bile bana 5-6 net kazandırmıştı. Tek bu düşünce. Çünkü artık benim için harcanabilecek bir soru yoktu. Hepsi, ama hepsi fulllemek için çözüldü. Sporculardan özellikle Conor McGregor'ın bu konuda inanılmaz sözleri var. If you have a clear belief in that it will happen no matter what, then nothing can stop it. It is destined to happen. If you can see it here,
and you have the courage enough to speak it, it will happen. My dream is to be world champion in the UFC, have more money than I know what to do with, and have a great life for my kids, my grandkids, everyone in my family. I will be where I want to be. I'm 100% confident that I will make it to the top. I have the skills, I have the dedication, and it's something I really, really want. Words can't even describe, but it will happen, and I'll let you know when it happens. Conor McGregor'ın söylediği, eğer söyleyecek cesaretin varsa kısmı o kadar önemli ki. Çünkü ben bunu geçen yıl babama da söyledim. Dedim ki baba bak ben yapacağım. Ben başaracağım. Neye başaracağımı söylemedim ama başaracağım. Şu an aklımda bir hedef vardır. Belki bu 5 yıl sonra değişir bilmiyorum. Ama dedim ki ulan ben 30'uma 35'ime geldiğimde 40'ıma geldiğimde diyeceğim ki ben başardım. Ya da başarmaktayım, yoldayım. Herhangi bir şeyin bir gün bitmesini umut etmiyorum. Ölene kadar çalışacak bir insanım. Bunu biliyorum. Yaşlanınca da çalışmaya devam edeceğim. Ama bir gün en azından şu anki hayallerimi gerçekleştireceğim. Ve bunun üstüne koymaya devam edeceğim. Bunu babama söyledim. Anneme söyledim. Ve bana gelen cevap her zaman şuydu. Biliyorum. Biliyorum yapacaksın. Diğer çocuklardan farklısın. Ve bunu gerçekten de yapacaksın. Benim son birkaç yılda kişisel gelişime kendimi adamışlığım, kendimi gerçekten bir adama çevirme yolunda, kendimi gerçekten işe yarar bir insana çevirme yolunda attığım adımlar ailem tarafından görülmüştü. Ve o kadar büyük adımlardı ve o kadar düzenli adımlardı ki bu. En ufak ayrıntıyı bile hayatımda düşünüyordum. Ve bu benim günün sonunda ailemi bile ikna etmeme yaradı. Normalde hiçbir zaman annem ya da babam gelip bana Furkan seninle gurur duyuyorum demedi. Küçükken demedi. Ama ben şunu hatırlıyorum. Babam bundan 2 yaz önce bana haftada bir diyordu ki Furkan seninle gurur duyuyorum. Ve ben ona bir şeyleri başaracağımı söyledim. Baba bak ben başaracağım. İleride büyük adam olacağım. Şöyle olacağım, böyle olacağım. Her zaman cevap aynı. Biliyorum. Bunu sadece anneme babama değil, en yakın arkadaşıma da söyledim. Bunu kız arkadaşıma da söyledim. Ve şu anda sana da söylüyorum. Bunu başaracağım. Beni durdurabilecek sağlık sıkıntıları dışında hiçbir şey yok. Ve sana şunu söylüyorum. Bunu söylerken şundan emin ol. Ben bu konuda hiçbir şüphe taşımıyorum. Belki bu şu anda sana çok garip geliyor olabilir. Belki senin düşünce sistemine çok aykırıdır. Belki böyle olmak istiyorsundur ama diyorsundur ki ulan nasıl olabilir? Sen günlük yapacağın şeyleri yapmaya başladığın anda alışkanlıklarını düzene koyduğun ve bu alışkanlıkların 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra sana borçlarını ödemeye başladıklarını gördüğün zaman gerçekten de inanıyorsun. Spora gitmek gibi. Belki en başta spora gittiğinde abi hiçbir zaman galiba karın kasım olmayacak diyordun. Ama 1 yıl spora gittikten sonra şunu biliyorsun. Karın kasın çatır çutur oluyor. Ve yarın öbür gün kilo alsan tekrardan o kiloyu vermekte hiçbir sıkıntı yaşamayacağına %100 güveniyorsun. Bu da bunun gibi. Tamamen günün sonunda yaptığın eylemler eğer gerçekten de kendi inşa etmek üzereysen, kendi başarına doğru gitmek üzereysen. Düşünsene abi basketbolcusun. Günde 10 saat çalışıyorsun. Neden kendine güvenmeyesin ki? Neden oturup da tamam bundan sonra hiçbir şey beni yıldıramaz ve ben ne olursa olsun bunu başaracağım diyemeyesin. Günün sonunda bu tarz bir bakış açısının sana kaybettireceği hiçbir şey yok. Git bunu arkadaşlarına söyle de ki beyler ben neyi hedefliyorsam başaracağım. Ve bu konuda beni durdurabilecek hiçbir şey yok. Bak ama işte şu olabilir işte dünyaya meteor çarparsa bu olur işte insanlar şöyle zaten belki de işte şanssız olurum şöyle. Bunları düşünme. Belki haklısın. Gerçekten başına çok şanssız şeyler gelebilir. Çok hayat böyle beklemediğin anda sana saldırabilir. Ancak bunları düşünmek sana bu hayat oyununda hiçbir avantaj sağlamaz. Sen kendini öyle bir kandır ki, öyle bir illüzyona sok ki asla kaybedeceğini düşünme. Çünkü günün sonunda kendine kaybedebilme ihtimalini tanıman, senin gerçekten de yarın öbür gün çalışacakken oyun oynamana, kitap okuyacakken video izlemene sebep oluyor. Çünkü kendine kaybetme ihtimali görüyorsun. Her zaman ama her zaman olumlu sonuç verecektir. Başarırsın, başarmazsın. Kendini bu ne kadar inandırdığınla ve gerçekten de sağlığına nasıl baktığınla alakalı. Ama günün sonunda buna inandığın zaman eğer senin başarma ihtimalin %60'dan 61'e çıkıyorsa konu tartışmaya kapalı. Ve eğer bu videodan herhangi bir şekilde verim aldığını düşünüyorsan, herhangi bir şekilde değerli bilgi aldığını düşünüyorsan açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalına da katılmayı unutma. Orada da her gün günlük olarak kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.